Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için benim en sevdiğim ilk 3 kurabiyelerden bir tanesi olan vişne dolgulu muhteşem bir kurabiye tarifim var. Benim gibi vişne severseniz eğer mutlaka bu tarifi deneyin. Aşırı beğeneceğinize eminim. Hem turtası çok lezzetli hem de vişneli iç dolgusu gerçekten hafif ve muhteşem lezzette. Vişnenin lezzetini hamurun içine hapsedip sonuç olarak şahane bir kurabiye ortaya çıkıyor. Görüntüden de anlaşıldığı üzere çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir tarif. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen tarifime geçelim. Öncelikle 200 gram derin dondurucuda bekletip soğuttuğum, çekirdeklerini ayıkladığım 200 gram vişnemi uygun bir sos tenceremin içerisine ekliyorum. 1 çay bardağı dolusu toz şekeri ekliyorum. 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. Ve bu malzemelerimi ocakta kısık ateşte devamlı karıştırarak kaynatıyorum. Vişneli sosumuz gördüğünüz gibi kaynadı. Koyu kıvamlı bir harç elde ediyoruz. Bu şekilde olduktan sonra 75 gram blenderdan geçirdiğim, toz haline getirdiğim cevizimi ekliyorum. Ceviz yerine dilerseniz kavrulmuş fındık da ekleyebilirsiniz veya file badem robottan geçirip vişneli sosun içerisine ekleyebilirsiniz. Ama ben cevizle vişnenin uyumunu daha çok sevdiğim için ceviz ekliyorum ve kaşık yardımıyla öncelikle karıştırıyorum. Daha sonra sosumuzu güzelce pürüzsüz bir haline gelene kadar, marmelat kıvamına gelene kadar blenderdan çekiyoruz. Blenderdan geçirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bile muhteşem lezzetli oldu. Yakından da gördüğünüz gibi koyu bir kıvamda vişne sosunu hazırlıyoruz. Vişne sosumuzu bir kenara alalım ve bu aşamada soğutalım. Ayrı bir uygun bir kabımızın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağını ekleyelim. 135 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı ekliyorum. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Ama sağlık açısından ve lezzet açısından tereyağı kullanmanızı öneririm. 200 ml su bardağı ölçüsünde yarım su bardağı yoğurdumu ekliyorum. Bu malzemelerimi spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra 4,5 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitredir. Son olarak yarım su bardağı unumu da ekledikten sonra toplamda 4,5 su bardağı un ekledim. Ve 1 çay kaşığı dolusu karbonat ilave ediyorum. Spatula yardımıyla öncelikle bu malzemelerimi karıştırıyorum. Daha sonra elimle güzelce yoğurarak yumuşacık kulak memesi kıvamında bir kurabiye hamuru hazırlıyorum. Kurabiye hamurumun içerisine ben pudra şekeri veya yumurta ya da toz şekeri eklemiyorum. Normalde elmalı kurabiye veya elmalı turta tariflerimde kullandığım kurabiye hamuru ile malzemelerimi hazırlıyorum. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Özellikle meyveli iç harcıyla yapacağınız kurabiyelerde bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü hem meyvenin şeker oranı hem de içerisinde meyveli iç harcımızın eklediğimiz toz şeker oranı kurabiye hamurumuzla birlikte dengeliyor. Bence kurabiye hamurunuzun içerisine toz şekeri veya pudra şekeri eklemenize hiç gerek yok. Meyveli iç dolgunun içerisindeki şeker çok lezzetli yapıyor ve üzerine de sunum esnasında pudra şekeri serptiğimiz için de tam kıvamında, tam lezzetinde bir kurabiye hazırlamış oluyoruz. Yine tabii ki şekerli severler çok az da olsa yarım çay bardağı kadar toz şekeri veya pudra şekeri ekleyebilir. Tercihe bırakıyorum. Kurabiye hamurum hazır. Yakından da gördüğünüz gibi yumuşacık, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırladım. Şimdi 2 yağlı kağıdın arasına kurabiye hamurumdan bir parça koparıp üzerine tekrardan yağlı kağıdı serip merdane yardımıyla ince bir şekilde kurabiye hamurumu açıyorum.
Kurabiye hamurumu ince bir şekilde açtıktan sonra yağlı kağıdı üzerinden alıyorum ve bir bıçak yardımıyla kurabiye hamurumun kenarlarını kesiyorum. Düzgün bir şekilde çizgi oluşturuyorum. Çünkü rulo kurabiye yapacağımız için dikdörtgen formunu vermemiz gerekiyor. Bu şekilde göz kararı olarak dikdörtgen şeklini verelim. Bıçak yardımıyla keselim. Yine arta kalan kurabiye hamurumuzu kurabiye hamurumuzun kabının içerisine alalım. Tekrardan bu işlemi yaptıktan sonra kurabiye hamurumuz bitene kadar bu şekilde rulo kurabiyelerimizi hazırlayalım. Kurabiye hamurumuzu bu şekilde açtıktan sonra kaşık yardımıyla vişneli iç harcımızı kurabiyemizin tam ortasına gelecek şekilde sürelim. Gördüğünüz gibi kurabiye hamurumuzun tam ortasına vişneli iç harcımı ekledim. Şimdi bir kenarını içe doğru katlıyorum. Sonra tekrardan diğer kenarını içe doğru katlıyorum. Bu aşamada iki kurabiye hamurunun üst üste gelip iyice yapıştığından emin olmamız gerekiyor. Çünkü piştikten sonra alt kısmından taşarak vişneli iç harcımız dışa doğru akabilir. O yüzden bu aşamada kurabiye hamurlarımızı üst üste yapıştıralım. Bu kurabiye malzeme ölçülerinden toplamda 40 adet kurabiye elde ettim. Kurabiye hamurumu rulo şeklinde sardıktan sonra bir bıçak yardımıyla 2 parmak kalınlığında kesiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde dilimler halinde kestikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsime aralıklı bir şekilde diziyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizi 10 dakika ile 15 dakika aralığında pişirelim. Bu pişirme süresi fırınınızın özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Özellikle gevrek olması için biraz pembeleştikten sonra fırından alabilirsiniz. Kurabiyelerimizi fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Tatlı oranı kurabiye hamurunda az olduğu için pudra şekerini bir tık daha fazla ekleyebilirsiniz. Ama bana göre yeterli olduğu için gördüğünüz gibi çok az serpiyorum. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Pudra şekerini serptikten sonra bir sunum tabağımıza kurabiyelerimizi servis edelim. Ve hemen sizler için yakından kıvamına, iç dokusuna bakmak istiyorum ve sizlere göstermek istiyorum. Sizler kurabiyenin iç dokusunu, kıvamını izlerken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Videomu ve tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.